Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Abidin Acar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Abidin Hocam, tekrardan sizi görmek çok güzel, hoş geldiniz. Sizleri de öyle, çok sağ olun, hoş bulduk. Hocam böyle ortodonti olunca konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ama bu tedavilerin bir de çocuk hastaları kısmından bahsetmek istiyorum. Çocukları bazen diş hekimlerine götürmek sıkıntı çıkartabiliyor, korkuları olabiliyor. Böyle durumlarda yaklaşımınız nasıl oluyor? Çocukları diş hekimine sık sık getirmek gerekiyor. Daha işte ilk dişleri çıktıktan sonra diş hekimi görmesi gerekiyor çocukları. İlk dişlenme döneminden işte 1. yaştan sonra, ilk yaş gününden sonra getirin diyoruz hastalarımıza. Çocukların süt dişleri çok hızlı çürüyebiliyor yetişkin dişlere göre. O yüzden bir ağrısı olmadan muhakkak bir diş hekimini görmesi gerekiyor çocuk. Bizim çok çocuk hastalara tanışma ritüellerimiz vardır. İşte çocuğun diş hekimini sevmesi adına. İlk seansta genellikle hiçbir şey yapmıyoruz. Çocuk diş hekimini sevsin, işte herhangi bir fobisi oluşmasın diye kesinlikle ağrılı bir şeyler yapmamaya çalışıyoruz. Ama bu çocukları diş ağrısıyla kliniğe getirdiğinde bizim önceliğimiz ağrıyı dindirmek. Tabii ki o zaman da evet, anesteziler giriyor işin içerisine. Bu da tabii çocukta bir travma yaratabiliyor. Bunun için de yöntemlerimiz var tabii ki. Dijital anestezi var artık. İğnesiz anestezi ya da hani aslında iğne var ama bizim klasik kullandığımız enjektörler gibi değil. Çocuklara anestezi yaptığımız sırada iğnenin yumuşak dokuda işte bir baskı oluşturabiliyor. Bu bir ağrı yapabiliyor. Çocuk onu hissediyor. Yüzüm balon gibi şişti diyor. Yüzümde şişlik var diyor. Aslında yok ama çocuğun hissettiği o baskı. Dijital anestezide böyle bir durum yok. Özellikle çocuklarda bunu biraz daha işte kemiğe doğru enjekte ediliyor. Biraz uzun sürüyor ama çocuk herhangi bir ağrı hissetmiyor işlem sırasında. Bu da diş hekimi fobisini, işte varsa iğne korkusunu, yetişkinler bile çoğu insan iğne olmamak için diş hekimine gelmek istemiyorlar. Maalesef. Bu dijital anestezi yetişkinlerde de kullanabiliyoruz. Tek dezavantajı normal anestezi yaparken belki biraz ağrı hissediyoruz, kısa sürüyor. Bir şişme gibi his veriyor. Bunda o his yok ama biraz uzun sürüyor. Yani bu süreye katlanılabilir bir şey. Çünkü gerçekten iğne olduğunuzu, anestezi olduğunuzu hissetmiyorsunuz. Diş hekim fobisini bu şekilde yenmeye çalışıyoruz çocuklarda ama muhakkak çocuklarımıza ağrı olmadan diş hekimiyle tanıştıralım. Evet. O doktorunu tanısın, abi abla ilişkisini kursun. Oradan o da ağız bakımını çok iyi sağlar ve problem olmadan büyümeye devam eder. Hocam peki çene bozukluklarında çocuklar tedaviye ne zaman başlamalı? Biz 6 yaştan sonra ortodontik muayenesini yapmak istiyoruz. Az önce bahsettiğim şey diş hekimi kısmıydı. Ortodontik kısmında ise 6 yaşından sonra çocukları görmek istiyoruz. Çok acil bir şey yoksa ben 6 yaşında bir şey yapmıyorum. Biraz daha hastanın uyumunu bekliyoruz. Çocuklarda 6 ay bile çok büyük, ömrünün %10'u yani bir büyümede. Kooperasyon için çok büyük bir zaman bizim için. En uygun, hastanın en koopere, en uyum sağlayacağı zamanı bekliyoruz. Eğer varsa problemi 7-8 yaşından sonra ortodontik tedavilere başlıyoruz, koruyucu tedavilere. Problemi yoksa çocuğun o dönemi problemsiz atlatması için takiplerimizi yapıyoruz. 11-12 yaşında gerek duyarsak ortodontik tedavisini yapıyoruz. Evet. Hocam çocuklar kendilerinde veya ileride oluşabilecek diş problemlerini tespit edip ebeveynlerine söylemezlerse, ebeveynlerin erken teşhis ve tedavisi için nelere dikkat etmesi gerekiyor böyle durumlarda? Aslında bu da ilk soruyla çok paralel bir şey. Bırakın biz teşhis edelim. Çocuğu bize 6 ayda bir getirin. Yani kendinizi de çocuklarınızı da 6 ayda bir rutin diş hekimi kontrolüne getirin. Çünkü gerçekten bazen diş çürüğünü anlamıyorsunuz. Hani ağza bakıyorsunuz, herkes işte aynadan baktığında işte ağzında bir siyah bir şey var, dişim çürüdü ya da diş taşını görüyor, diş hekimine görüyor. Bazı çürükler derin dentin çürüğü dediğimiz. Dışarıda bir şey gözükmüyor ama minede bir çürük yok ama dentinde çürük var ve o ağrıyla karşınıza çıktığında bu sefer dolgu değil, kanal tedavisi işte ya da çekime kadar gidebilen sonuçlar olabiliyor. O yüzden kendimiz tabii ki ayna karşısına bakacağız, edeceğiz. Yani hekime gitmeliyim. Bu da çok önemli bir uyarıcı ama muhakkak 6 ayda bir diş hekimine ve çocuklarda özellikle 6 ayda bir ortodonti uzmanına muayeneye getirmek gerekiyor ki erken teşhisi yapalım. Abidin Hocam, her gün yeni bir şeyler duyuyoruz. Yeni duyduğumuz şeylerden biri de dil itimi, evet, ya da yanlış yutkunma. Bunlar ne gibi problemler yaratabilir? Ya bu şöyle aslında hep var olan bir şey ama bebekler yutkunurken emme refleksiyle beraber dillerini dışarıya doğru vererek yutkunurlar. Bu yutkunma modeli 2 yaşından sonra normale döner, yetişkin yutkunmasına geçer. Biz istemli ve istemsiz, yani istemeden de yutkunuyoruz farkında olmadan ve bunu günde ortalama 1500 kere yapabiliyoruz.
Bu ortalama 1500'dür sayısı. Siz bu yutkunmayı eğer bebeklik yutkunmasından yetişkinlik yutkunmasına geçemezseniz dişleriniz sürekli dilinizin itmesiyle öne doğru fırlar. Dişlerin arasında boşluk oluşur, ön açık kapanış oluşur. Dil vücuttaki en güçlü kaslardan birisi ve bu kas her gün 1500 kere dişlerinizi ve çenenizi öne doğru ittiğini düşünün. Bu ciddi bir ortodontik problem yaratır. Bunu fark eder etmez çözmemiz gerekiyor. Ben her muayenemde bir hastayı yutkundururum. Bu çok önemli bir şey. Yani bazen atlanıyor bu. Sadece dişlerine bakmazsın, hastanın bakarsın kapanışına, yutkundurursun hastayı ağzı kapalıyken. Eğer dil itimi yoksa zaten bir problem yoktur o konuda ama dil itimi varsa önce bunu çözmemiz gerekiyor. Bir şeyi tedavi ederken önce etkeni ortadan kaldırmak gerekiyor. Hastanın dişleri öne doğru. Neden öne doğru? Dil itiminden dolayı. Biz bunu kendimiz anlayabilir miyiz hocam? Bir ortodonti uzmanı görse çok daha iyi olur. Ama böyle kendi evde bizim fark edeceğimiz Yani bir şey şöyle, değil. dişleriniz öne doğru açılanmışsa çocuğunuzun, dişleri kavuşmuyorsa bu dil itimi sebebiyle olabilir. Parmak emdiğini zaten görürsünüz. Parmak emme sebebiyle, dudak emme sebebiyle olabilir ama esas dil itimi çok ciddi dişlerin öne doğru fırlaması, dişleklik, diş ayrıklık gibi problemler yaratıyor. Biz öncelikle bunu tedavi ediyoruz. Bunu nasıl tedavi ediyoruz? Bu sonuçta beyni kandırma. Hani dilinizi sürekli oraya konumlandırıyor beyniniz. Biz bir alışkanlık kırıcı yapıyoruz. Dil paravanı dediğimiz sabit oluyor genelde. Hastamız yutkunurken sürekli dili dişlerin arasında değil o paravana çarpıyor. Sürekli bizim istediğimiz yerde konumlanarak yutkunmasını gerçekleşiyor. 5-6 ay bu şekilde yutkunduktan sonra zaten o dil otomatik olarak kendini yeniden programlıyor. Beynimiz bu konuda çok adaptif. Hemen normal yerine geliyor. Ondan sonra da biz düzeltmemiz gereken şeyi düzeltiyoruz. Bu sefer ne oldu? Çapraşıklık vardı, ayrıklık vardı, ön açık kapanış vardı. Onları düzeltiyoruz. Ama dil itimini çözmeden oturup mevcut dişleri düzeltmeye kalkarsak dil gene orada yaptığımız her şeyi bozar. Onun önünde duramayız. O yüzden önce etkeni ortadan kaldırıyoruz, sonra problemi çözüyoruz. Evet. Peki hocam, dijital çağda yaşıyoruz. Diş hekimliği bundan nasıl yararlanıyor? Diş hekimliği dijital çağa çok hızlı ayak uydurdu. Yani benim kendi alanım ortodonti, hele bunu en önde başlatanlardan bir alan oldu. Dijital çağda öncelikle dijital ölçüler girdi. İşte dijital ölçülerin yanında işte dijital planlamalar. Şimdi bir hastaya tedavi yaparken bir ölçü alırdık. İşte ölçüyü laboratuvara göndereceğiz. İşte plak mı basacağız, model mi basacağız ya da işte protezci arkadaşlar protez mi yapacak? Hemen işte bir laboratuvar kurye gönderir. İşte kuryenin gelmesi 2 saat sürer. İşte ölçü gider, onun oraya gitmesi 2 saat sürer. Oradan işin tamamen zaman kaybı ve emek, iş gücü kaybı. Şimdi ölçüyü dijital olarak alıyoruz. Hata payı çok az, neredeyse yok. Bir düğmeye basıyoruz, istediğimiz dünyanın her yerine ölçüyü gönderebiliyoruz. O anlamda bizi çok hızlandırdı. Bütün bu planlamaları, her şeyi onunla yapıyoruz. Şimdi dijital protez işlemleri için dijital kazıyıcılar var. Hastanın dişini aynı günde istersek yapabiliyoruz. Hani ona mesai harcayabiliyorsa o gün. Hemen ölçüyü aldın, plan tasarımını yaptın, dijital kazıyıcıda kazıdın, hastaya aynı gün dişini bile takabiliyorsun istersen. O anlamda çok hızlandı. Önceden bunlar bir süreç, bir gitme gelme işleri vardı. Şimdi bunların çoğu elimine oldu. Peki hocam, dijitalleşme sonuç olarak bize zaman olarak ciddi zaman kazandırıyor. Bizim gibi yoğun kişilerin de çok kullandığı bir yöntem zaten. Peki bu zaman dışında başka avantajları var mı? Ya zaman çok büyük avantaj zaten söylediğiniz. Siz öngörülebilir bir şey bu oldu. Mesela ortodonti adına anlatayım size. Şimdi siz normalde bir tedaviyi, ben hastayı görürüm. Ona benzer yüzlerce, binlerce hasta tedavi etmişimdir. Bütün aslında hafta hafta, ay ay olan değişimleri kafamda planlamışımdır ama hasta benim kafamın içini, beynimin içini göremiyor. Şimdi ben bütün planladığım her şeyi dijital olarak hastaya 3 boyutlu olarak gösterebiliyorum. Hasta bir sürprizle karşılaşmıyor. Hasta tedavi sırasında başına gelecek olan her şeyi hafta hafta görebiliyor. İşte bunu onunla paylaşabiliyoruz. Hasta tedavi sırasındaki değişimlerini kendisi de, biz ona bunu paylaşabiliyoruz, o dijital planı görebiliyor. Gördükçe motive oluyor. Dişim haftaya böyle olacakmış, bir ay sonra böyle olacakmış diye. Zamanla beraber biraz da motivasyon veriyor hastamıza. O anlamda çok fayda alıyoruz bu dijitalleşmeden. Peki diş boyutları kısaysa nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz? Şimdi şöyle, dişleri ayrık olan hastalarımız var. Böyle dişleri çok küçük küçük, morfolojik olarak işte pirinç lateral ya da yani böyle pirinç şeklinde oluyor dişler. Dişler aslında sağlam, kökleri falan ama morfolojik olarak olması gereken şekilde olmayabiliyor dişler. Bunun yanında işte bazen genetik olarak hasta anneden büyük bir çene, babadan küçük dişler alabiliyor. İşte ağzına göre dişleri böyle çok seyrek durabiliyor. Şimdi bunun tedavisini sadece ortodontiyle yapmak mümkün olmayabiliyor.
Çünkü dilin alanını daraltsanız, az önce anlatmıştım dil eğitiminde, dil tekrar kendi alanına dönmek isteyecek, tekrar o dişleri ayıracak. Bunun için yine bir ortodontik tedavi gerekiyor. Niye? Çünkü o dişleri biz estetik dolgularla ya da işte laminalarla, protezlerle yaptığımızda dişlerin arasındaki mesafeler simetrik olmuyor çoğu zaman. Bir dişi biraz daha büyük yapmak zorunda kalıyor doktor arkadaşlar. Birini biraz daha küçük yapmak zorunda kalıyor. Altın oran dediğimiz, yani o dengeyi sağlayamayabiliyoruz. Bu gibi hastalara öncesinde bir ortodontik tedavi tavsiye ediyorum her zaman. Dişlerinin olması gereken boyutları, altın orana boşlukları getirdikten sonra protetik işlemler ya da estetik dolgular yapıldıktan sonra hastalar çok mutlu, mesut bir şekilde ayrılıyor kliniğimizden. Çok teşekkür ediyoruz. Rica Ağzınıza ederim. sağlık. Çok sağ olun. teşekkürler Abidin Hocam. Çok sağ olun Ağzınıza efendim. sağlık. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz ortodonti uzmanı Abidin Acar'dı. Kendisiyle ortodontik tedaviler hakkında konuştuk. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.